Farklı bir ortamda ve daha önce hiç yapılmamış yeni bir seriyle birlikteyiz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda orta segmentte alınabilecek en iyi telefonları inceleyeceğiz. Eğer bu seri beğenilirse ve abone olup bildirimleri açarsanız ben de bu serinin devamı için gerekli motivasyonu almış olurum. Fiyat aralıklarına göre en iyi telefonlar serisini zaten yapıyorduk. Fakat bu kez farklı olacak. Çünkü şu anda piyasayı düşündüğümde kamera, performans, ekran ve batarya bu 4 noktada bizi üzmeyecek ve aldığımızda 3-4 sene götürecek en mantıklı cihazlar orta segmentte ve tam olarak bir fiyat aralığımız yok. 10.000'den başlayıp 20.000'e kadar çıkacağız. Ancak burada sadece orta sınıf cihazlardan bahsedeceğim. Telefonların fiyatları sürekli değiştiği için açıklama ve yorumlarda güncel linkler olacak. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi orta segmentte alınabilecek en ucuz telefonumuza başlayalım. Burada Note 12 Pro 5G'yi görüyoruz. Burada hem malzeme yapısı olarak hem de tasarımsal açıdan Note serisindeki en premium cihaz diyebilirim. Ekran tarafında 6.67 inç AMOLED 120 Hz ve Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Bunun yanında HDR10 gibi destekleri de bu ekranda görebiliyoruz. DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsıyor. Genel deneyim olarak bu ekranın fazlasıyla başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. MediaTek Dimensity 1080'i görebiliyoruz. 8 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Akıcı grafiklerde PUBG'de 60 FPS verebilirken HDR'da da 40-45 FPS bandında oynayabiliyoruz. Baktığımız zaman Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi oyunlarda da 60 FPS'i bize çok rahat bir şekilde verebiliyor. Hem oyunlarda hem de günlük kullanımda oldukça stabil çalışan bir telefonla karşı karşıyayız. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğini de burada görebiliyoruz. Kamera kısmında da 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyafram açıklığına sahipken OIS ile beraber de hem fotoğraflar hem de videolar kısmında güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Yardımcı kameralarda da 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kamerayı görebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kameramız var. Video kısmında da 4K 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Kamera anlamında da bu fiyat bandındaki en iyilerden biri. İkinci sırada en güncel orta segmentlerden Galaxy A35 önümüze çıkıyor. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Üçüncü sırada ekran, kameranın fotoğraf kısmında ve tasarım olarak beklentiniz yüksekse en mantıklı cihazlardan Honor 90'ı görüyoruz. Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast,
renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. 4. sırada performansıyla orta segmentin üstünde ancak genel dengesiyle tam bir orta sınıf olan Poco X6 Pro'yu görüyoruz. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlük artırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem EIS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihazı oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. 5. sırada orta segmentin hissiyat ve tasarım olarak en premium cihazı Galaxy A55 ile beraberiz. Tasarımda Galaxy A54 ile yakın olsa da önemli farklar var. Malzeme kalitesi ciddi anlamda artmış durumda. Galaxy A55 alüminyum çerçeveler ve Corning Gorilla Glass Victus'la korunan cam bir arka kapakla geliyor. Daha köşeli net tasarımıyla da elde tutması daha kolay bir cihaz olmuş. 8.2 mm kalınlık 213 gramlık ağırlığıyla çok kalın değil ancak metal kasadan dolayı biraz ağır bir cihaz olduğunu da belirtmem gerekiyor. Renk seçenekleri de A54'e oranla daha canlı diyebilirim ve gerçekten tasarımsal açıdan baktığımda orta segmentte premium hissiyatı veren en iyi telefonlardan biri. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranda var ve 1000 nit maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Burada Exynos 1480'i görüyoruz ve bu işlemcinin A54'e oranla en büyük artısı GPU tarafında. Burada AMD'nin geliştirdiği X-Clips 530 GPU'yu görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamerada 5 megapiksellik makro çekim kamerası. 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Yazılım deneyimi, arayüz performansı ve güncelleme desteğiyle orta segmentin en uzun ömürlü telefonu diyebilirim. Dostlar şimdi en önemli kısım, yani son bir değerlendirme yaparsak aslında bu cihazların hepsi farklı kitlelere hitap ediyor diyebilirim. Ama buluştukları tek nokta hepsinin orta segment olması. Uygun fiyata kamera, performans ve ekranıyla beni memnun etsin ve telefona çok bir bütçe ayırmadan
ayırmak istemiyorum diyorsanız garantili versiyonunda gelmişken Note 12 Pro'nun 5G'si 15.006 alınabilecek en mantıklı orta segment. Benim birinci önceliğim kamera, oyunla performansla işim yok. Güncelleme desteği de bir o kadar önemli diyorsanız Galaxy A35 oldukça mantıklı. Yine bu bütçelerde benim için birinci öncelik tasarım ve üst seviye ekran diyorsanız Honor 90 en mantıklı cihazken malzeme kalitesi, kamera ve performans olarak beklentiniz yüksek ve Samsung bir telefon istiyorsanız Galaxy A55 orta segmentin en iyisi. Açıkçası listedeki bu 5 telefon şu an bu segmentin her anlamda en iyileri diyebilirim ve açıkçası hep benzer içeriklerden ziyade biraz farklılık katmak istedim. Siz bu seriyi nasıl buldunuz? Orta üst segment ve amiral gemiler için de devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sizin için orta segmentin en iyi telefonları neler? Görüşlerinizi yorumlarda mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.